Merhaba Kötü TV'nin araştıran insanları. UFO fenomeninin mihenk taşlarından bir tanesi olan Roswell kazasına dair detaylı bilgiler aktaracağımız ve ilk defa izleyeceğiniz kazaya ait bir video kaydıyla sizlerle beraberiz. ...1947 Temmuz'unda Roswell, New Mexico'da orman servisi için kurtarış pilotluğu yapan Kenneth Arnold, 25 Haziran'da kayıp bir uçağı Washington eyaletindeki Cascade Dağları üzerinde aramaya çıkmıştır. Bu uçuş esnasında tahminine göre 4 metre yükseklikte saatte 22.000 km hızla giden 9 tane disk şeklinde uçan daire gördüğünü bildirmiştir. Telsizden bu bildirim yapıldığı sıralarda bir başka kasaba sakini, Roswell kasabası şerifi binbaşı Mercer'la anlam verilemeyen bir cismin çiftlik arazisine düştüğünü ihbar ediyordu. Binbaşı Mercer, emrindeki bölük ile beraber cismin düştüğü çiftliğe giderek anlam verilemeyen cismin etrafında güvenlik kordonu çekti. Askeri yetkililere bilgi verdi. Bölgeye gelen özel bir askeri birlik tüm parçaları toplayarak 51. bölgeye götürdü. Amerikan ordusu Roswell Günlük Gazetesi haberini ilk başta doğrulamış, hatta enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapan Yüzbaşı David Moore gazeteye bir röportaj vererek bu kazayı insanlık tarihi için bir dönüm noktası olarak nitelemiş, ilk defa dünya dışı zeki yaşamla Amerikan ordusu tarafından bağlantı kurulduğunu gururla anlatmıştır. Amerikan ordusu kısa bir süre sonra yalanlamada bulunarak haberin gerçek dışı olduğunu söyledi. Gökten düşen cismin UFO değil meteoroloji balonu olduğu belirtilmiş ve bütün parçaların eksiksiz olarak 51. bölgeye inceleme amaçlı taşındığını, kazada can kaybı yaşanmadığını belirten bir kamuoyu açıklaması yapmıştır. Bu açıklamadan yaklaşık bir hafta sonra yapılan ikinci bir açıklamada ise Yüzbaşı David Moore'un akli dengesinin yerinde olmadığı savunularak görevden ihraç edildiği bildirilmiştir. Oysa yüzbaşının daha evvel hiçbir sağlık kaydı bulunmamaktadır. O tarihten sonra Roswell kasabası halkı tarafından anlam veremedikleri cisimler gördüklerine dair sayısız ihbar rapor edilmiştir. Yaşanan bu UFO kazasından beri ordunun tam olarak neyle karşılaştığıyla ilgili sayısız teori ileri sürüldü. Disk şeklindeki bir nesnenin Roswell kasabası yakınlarında düşmesinden sonra enkazdan uzaylıların kurtarıldığına dair pek çok söylem ve iddia ortaya atıldı. Şu ana kadar bu iddiaları ispat edecek nitelikteki tek delil Amerikalı eski bir askeri yetkilinin seneler önce Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletindeki Roswell askeri üssü yakınlarında düşen cismin içinde uzaylı cesetleri de bulunan bir UFO olduğunu ve bunların Amerikan ordusu tarafından gizlendiğini ölüm döşeğinde itiraf etmesiyle ortaya çıkmıştı. O dönemde üssün halkla ilişkiler subayı olan ve 2008 yılında ölen Teğmen Walter Haut, ölümünden sonra açılmak üzere yazdığı mektupta Amerika Birleşik Devletleri ordusunun birçok teknolojiyi bu kazada ele geçirilen dünya dışı uzay mekiğinden aldığını ve bazı uzaylıların da enkazdan yaralı olarak kurtarıldığını öne sürdü. Mektubun yanında az sonra izleyeceğiniz bir de kısa film vardı. Başlarda filmin montaj olduğu iddia edilmiş, bunun üzerine Alman ZDF televizyonu laboratuvarlarında incelemeye gönderilmiştir. Laboratuvarda yapılan detaylı incelemeler sonucunda hazırlanan raporda filmin 1947 senesinde kaydedildiği ve üzerinde kesinlikle hiçbir oynama yapılmadığı açıkça ifade edilmiştir. Raporun yayınlanmasının ardından bir hafta kadar sonra sebebi bilinmeksizin ZDF raporu kaldırmış ve incelemeyi kayıtlardan silmiştir. Kendilerine bunun neden yapıldığı sorusu yöneltildiğinde ise kurumsal prensip olarak bu soruya cevap vermeyeceklerini muhataplarına bildirmişlerdir. İnsanlığın ileri evrensel canlılar tarafından ziyaret edildiği fikri uzun süredir bir olasılık olarak düşünülmüştür. Bununla birlikte tüm gelişmiş ekipmanlarımız, uydularımız, teleskoplarımız ve alanındaki uzmanlarımız yani insanlık günümüze kadar uzaylı yaşamına dair delil bulma konusunda resmi olarak başarısız oldu. Toplumumuz geçmişte dünya dışı canlılar tarafından ziyaret edildiğini düşünen insanlar
ve evrende tek akıllı tür olduğumuzu düşünüp bu fikre kesinlikle katılmayanlar olarak bölünmüştür. Ancak nasıl emin olabiliyoruz? Yapamayız değil mi? İnsanlığın uzun tarihi boyunca baktığımızda dünyanın dört bir yanındaki eski uygarlıklar tanık oldukları sayısız yollarla açıklanamayan bir fenomen kaydetti. Pek çok kişi atalarımızın tasvirlerinin günümüz UFO raporlarının açıklanmasına mükemmel şekilde uyduğunu kabul eder. UFO fenomeni son yıllarda popüler olmasına rağmen gerçek şu ki açıklanamayan uçan nesnelerin raporları hayal ettiğinizden çok daha eskiye dayanıyor. Evrendeki tek yaşam biçiminin bizler olamayacağı fikri yüzyıllar boyu sadece bilim adamlarının değil, filozofların, tarihçilerin ve diğer uzmanların da hayal ve ilgisini çekmiştir. İtalyan keşiş, filozof, matematikçi, şair ve kozmoloji teorisyeni Giordano Bruno, evrenin aslında sonsuz olduğunu ve merkezinde hiçbir gök cisminin bulunamayacağını söyleyerek o dönem için son derece radikal bir teori ortaya atmıştır. Bruno'ya göre sayısız güneş var ve sayısız dünyanın hepsi güneşlerimizin etrafında sistemimizin 7 gezegeniyle aynı şekilde dönüyorlar. Sadece güneşi görürüz çünkü en büyük kütleye sahiptir ve aydınlıktır. Ancak gezegenlerin kütlesi daha ufak ve göreceli olarak çok daha karanlıktır. Bu yüzden görünmez kalırlar. Evrendeki sayısız dünya, dünyamızdan daha az yerleşim görmemiştir. Çünkü kendi dünyamız kadar büyüleyici, belki de daha fazla olan ve aynı derecede güneşin meyve veren ışınlarının keyfini çıkaran ve bizim gibi hala var olan, içinde yaşam olmayan, benzer veya daha mükemmel nüfusa sahip olmayanları yok saymak tamamen mantıksız ve aptalcadır. Giordano Bruno inancından dolayı 1600'de Roma Campo di Fiori'de kazıkta yakıldı. Ancak tarihin daha eski dönemlerinde atalarımızın açıklayamadığı şeyleri gördüğüne dair kanıtlar var. Teokratik kurumlar bu olayları mucizevi, ilahi ve yaratıcı tanrıların kanıtı olarak kategorize etmeyi tercih ediyor. Eski Sümerler, Mayalar, Aztekler, İnkalar gibi birçok eski medeniyette dünya dışı yaşama dair belirgin izler bulunmakta. Pek çok yazar galaksi başına en az bir akıllı uygarlık olduğunu söylemenin son derece makul olduğunu kabul eder. Samanyolu'nda en az 100 milyar galaksi var. Ufak bir matematik fırtınası ile olasılığın nedenli kuvvetli olduğunu görebiliriz. UFO uzmanları ve paranormal araştırmacılar yıllar boyunca dünyanın ziyaret edildiğini kabul ediyor ve bu iddiayı destekleyen birçok tarihsel kanıt sunuyorlar. Günümüzde gelişen modern teknolojiyle pek çok kişi tarafından UFO'lara ait olduğu iddia edilen videolar kanıt olarak ortaya atılıyorsa da yapılan incelemelerden sonra pek çoğunun sahte olduğu anlaşılıyor. Roswell, New Mexico'daki UFO kazasından günümüze kadar sorulup duran birçok soru var. Gerçek bir UFO muydu? Uzaylı cesetleri keşfettiler mi? Her şey hükümet tarafından örtbas mı edildi? Bu sorular yaklaşık 70 yıldır yanıtsız olarak kaldı. Roswell kazası popüler kültürde de yıllardır ağırlığını korudu. Gerek bilim kurgu filmleri, gerek araştırma şovları defalarca bu konuyu işledi. Hakkında birçok belgesel çekildi. Bazıları gerçek bir UFO olduğuna kesin olarak inanırken, diğerleri ise 4 Temmuz 1947'de çarpan nesnenin bir hava balonu olduğuna ikna oldu. UFO kazaları tarihine göre Roswell'in doğusundaki canlı görgü tanıklarından William Woody, 4 Temmuz 1947 gecesi yere doğru parlak bir cismin daldığını gördüğünde babasıyla beraber evinin dışında olduğunu hatırladığını söyledi. Yine sızan bir başka görüntüde de Roswell kazasında enkazdan yaralı kurtarılan uzaylılara 51. bölgede yapılan testlerin kayıt edildiği iddia edilmekte. Ancak bu videonun gerçekliğine dair herhangi bir test yapılmamıştır. Sometime last week has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Russia has demanded UN get all foreign military personnel out of Greece. Southern Soft Cola would be required to override a veto. Headline edition will bring you special reports and interviews in a moment. The Americans present Headline Edition with Taylor Grant from all over the world, wherever the day's headlines are. Accurate, timely reports on the news behind those headlines. Present a roundup of the latest developments in the finding of a flying disc. And eyeing on today's House action on tax legislation. A special report on the status of soft, and that nothing in the apparent construction indicated any capacity for speed, and that Konuyla ilgilenen, araştıran insanlar için görüntüleri orijinal halleriyle Instagram hesabımdan paylaşacağım.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler takip edebilirler. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoları Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için Kült TV'ye abone olarak Araştıran İnsanlar topluluğuna katılmayı unutmayın. Bir başka videoda daha görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.